I love Turkey. Her bütçeye uygun bir seçenek sunuyor. Karnınızı doyurmanız için, konaklamanız için, eğlenmeniz için. Geldiğimden beri şu manzaraya hayran kaldım arkadaşlar. Turkish merhaba. Hemen sizlere fiyatları, ortalama fiyatı söylüyorum. 300 TL ile 360 TL arasına hamburger ya da pizza yiyebiliyorsunuz. Hala müzik yapıyorlar orada. Bir yanda kokonat ağaçları, bir yanda bembeyaz bir plaj, diğer yanda masmavi bir deniz. Kafe restoranları da göstermek istiyorum. Çok fazla çeşit var arkadaşlar. Her türlü yemek konusunda rahat edersiniz yani. Karnınızı bir şekilde doyurursunuz. Damak tadınıza uygun yiyecek de bulabilirsiniz. Turistik bir yere gittiğinizde, popüler bir noktaya gittiğinizde insanı rahatsız ediyor o kalabalık. Ama burada sizi hiç rahatsız etmiyor. Kafanıza göre takılıyorsunuz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Filipinler'den herkese selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyfiniz ve sağlığınız yerindedir. Şu an Filipinlerin dünyaca meşhur Boracay Adası'ndayım. Duyanlarınız vardır burayı. Dünyanın dört bir yanından insanlar Boracay'a, buraya tatil yapmaya geliyorlar. Bu videoda hep birlikte Boracay Adası'nı gezeceğiz. Arkamda bu güzel manzarayı görüyorsunuz. Çok tatlı bir yer. Ben 2 gündür burada vakit geçiriyorum. Bu videoda hep birlikte Boracay Adası'nı gezeceğiz ve burada neler yapabiliriz? Buraya tatil yapmaya gelsek masraflı olur mu? Bize ne kadara patlar? Gerçekten değer mi yani? Dünyanın öbür ucuna geliyorsunuz. Biliyorsunuz Filipinler Türkiye'den çok fazla gelip gideni olmayan bir ülke. Benim gördüğüm kadarıyla tabii ki bu benim gözlemim. Siz dünyanın öbür ucuna geliyorsunuz, Filipinlere geliyorsunuz. Burası 7000 küsür adası olan bir ülke. Neden Boracay'ı seçmeliyiz? Buraya gelmeye değer mi? Bu soruların cevabını arayacağız bu videoda. Hiç lafı uzatmadan tak diye hızlı bir şekilde gezmeye başlayalım arkadaşlar Boracay'ı. Çok tatlı bir grup görüyorum orada, müzik yapıyorlar. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Buranın yerlilerinin bir festivali varmış arkadaşlar. Bakın yerel kıyafetleri giymişler. Kendilerini de boyamışlar. Festivale denk geldik anlayacağınız. Belirli müzik grupları sokaklarda, plajlarda bu şekilde müzik yapıyorlar. Filipinlere geldiğimden beri fark ettiğim bir şey var. Ciddi anlamda eğlenmeyi seviyorlar arkadaşlar. Sürekli bir yerde böyle bir müzik yapılıyor, danslar ediliyor. Gerçekten hayatı olumlu mu yorumluyorlar bilmiyorum nasıl yorumluyorlar ama eğlenmesini biliyorlar arkadaşlar. Belki de o Latin etkisi buraya ufaktan bir sirayet etmiştir. O İspanyol sömürge dönemini anlatmıştım. Belki o kültür biraz da buraya girmiştir diye düşünüyorum. Belki de kanlarında vardır yani bilmiyorum. 2 gündür bu tarz müzik grupları sahilde dolaşıyor, sokaklarda dolaşıyor ve müzik yapıyorlar. Bir yandan içiyorlar, eğleniyorlar, bağış topluyorlar. Bakın karşıda da bir müzik grubu var. Bugün son günümüz sanırım festivalin. Geldiğimden beri şu manzaraya hayran kaldım arkadaşlar. Bir yanda kokonat ağaçları, bir yanda bembeyaz bir plaj, diğer yanda masmavi bir deniz diyecektim ama öyle bir tatsız döneme denk gelmişiz ki yosunların böyle son demleri artık. Yosunlar gitti gidecek, o masmavi suya kavuşacak burası. Ama o yosunların son dönemini yakalamışım ben çok şanssız bir şekilde. Burası Ocak, Şubat, Mart, Nisan, yani bu aylarda gelirseniz keyfini çıkarabileceğiniz bir yer imiş ama bu ayların içerisinde belli bir dönem yosunlu dönem oluyormuş arkadaşlar. Ona dikkat edin, onu iyi araştırın. Böyle Mart ortası gibi gelirsen, Nisan başı gibi gelirsen yosunlar gitmiş olur dediler bana. Ama ne yazık ki ben o dönemi yakalayamadım. Yani çok sıcacık bir su var ve görüyorsunuz ileriye kadar gitseniz bile yani çocuklara uygun derinleşmiyor. Rahatlıkla çocuklar oynayabilir. Bembeyaz bir kum var. Şöyle kamerayı birazcık eğeceğim. Kuma bakar mısınız, suyun içindeki kuma? Bembeyaz bir kum var. Gerçekten ılık bir denizi var. Çocuklar için de güvenli. Yani git derinleşmiyor. Sen de burada yat, uzan, dinlen, keyfini çıkar sahilin. Öyle bir ortam var burada ama ve lakin yosunlar da buranın bir gerçeği. Yılın belli dönemlerinde bu şekilde yosun oluşuyor ve bu kardeşiniz de o dönemi yakaladı. Yani o kadar büyük umutlarla gelmiştim ki masmavi bir deniz bekliyorum. Abi bir baktım yeşil yeşil. Aha dedim yosun bu. Yandık dedim, yosunlu döneme denk geldik herhalde. Olsun. Bir daha gelmek için bir bahanem var artık. Çok güzel bir sahili var. Şu an beyaz sahil kısmındayım ben. White Beach olarak geçiyor burası. 3 tane istasyondan oluşuyor. Station 1, Station 2, Station 3 diyorlar. Yani istasyon 1, istasyon 2, istasyon 3. İstasyon 3 hemen arkamızda kalan kısım.
sahilin en ucuz bölümü arkadaşlar. İstasyon 2'de böyle kafeler, barlar, restoranlar, eğlence merkezleri vesaireler var. Tabii yer yer oteller de var. En lüks kısmı da ta ileride göreceğimiz istasyon 1 kısmı. Lüks oteller, lüks restoranlar o kısımda arkadaşlar. Bir de tabii adanın iç kısmı var. Burası çok küçük bir ada. Gerçekten çok küçük bir ada. Gezeceğiz, göreceğiz. Bakalım beğenecek misiniz? Yani şu denizi böyle yeşil düşünmeyin lütfen. Masmavi. İnternetten aratın. O masmavi suyu görün. Ona göre karar verin. Gerçekten çok güzel bir yer burası. Ama birazcık turistik. Hem yabancı turistler ev sahipliği yapıyor, hem de yerli turistler. Bayağı bir Filipinli var. Ülkenin birçok yerinden buraya gelip böyle tatil yapan, eğlenen. Bu çok güzel bir şey. Ya festivale denk gelmemiz çok iyi oldu ya. Buraya kafa dinlemeye gelen turistler şu an sinir krizi geçiriyordur büyük ihtimalle. Baksanıza gruplar her yerde, onlarca müzik grubu var. Her yerde ve gerçekten yüksek sesle müzik yapıyorlar. Büyük ihtimalle çıldırıyorlardır. Yalnız manzara çok iyi değil mi ya, bakar mısınız? Bembeyaz bir sahil, yemyeşil kokonat ağaçları. Gerçekten çok güzel bir görüntü var. Bu görüntüyü bir tek şu deniz bozuyor ya. Ya abicim niye Yosunlu döneme denk geldim? Ya benim günahım neydi ya? Şuraya gelmenin hayalini kuruyordum. Tatil yapmanın, yüzmenin hayalini kuruyordum. Yosunlu suya denk geldik arkadaş ya. Şu güzelim manzarayı bir tek bu yosunlar bozuyor. Boracay'a ulaşmak için buradaki en yakın havalimanını kullanabilirsiniz. Caticlan isminde bir havalimanı. Ben Manila'dan Caticlan havalimanına ulaştım. Havalimanı çok ufak bir yer zaten. Oraya indikten sonra sizi buradaki iskeleye ulaştırmak için böyle birileri yanınıza geliyor. İşte araç var diyor vesaire diyor. Onlar birazcık pahalıya götürüyor. Ben orada bir mototaksi ayarladım hemen. 75 peso olması lazım. Yani $1 civarı bir şey olması lazımdı. Hemen hızlı bir şekilde beni iskeleye ulaştırdı. İskeleye vardıktan sonra 2 seçenek var arkadaşlar. Ya kendiniz Boracay'a geçiyorsunuz bilet alıp. İşte orada ödemeniz gereken terminal ücreti vesaire var. Bilet parası 150 pesoydu yanlış hatırlamıyorsam. İşte $2,5 civarı bir şey yapıyor. Ya bu şekilde kendiniz bilet alıp geçiyorsunuz ya da orada bazı böyle görevliler var. Diyor ki senin ben biletini alacağım, terminal ücretini karşılayacağım, yani iskele kullanım ücretini karşılayacağım ve seni oteline kadar bırakacağım. Yani o ulaşımı da ben karşılayacağım. Onun fiyatı da 800 pesoydu arkadaşlar. Adaya ulaştıktan sonra işte otelinize ulaştınız vesaire, artık tamamen buranın keyfini çıkarmak kalıyor geriye. Yani buraya ulaşım bu şekilde, rahat bir şekilde gelebiliyorsunuz. Genellikle Filipin içerisindeki uçuşlar uygun oluyor ama son dakikaya bırakmayın. Tabii ki son dakikaya bırakırsanız biraz daha fazla para ödersiniz arkadaşlar. Sağ taraf komple böyle dediğim gibi otel, restoran, kafe vesaire. Buranın arka tarafında merkez kalıyor. Boracay'ın merkezi kalıyor. Şu an meşhur Beyaz sahildeyim ben. İstasyon 1'e doğru hareket ediyorum. İstasyon 3 tarafında kalıyorum ben. Buradaki konaklamanın bir sınırı yok. Yani bütçenize uygun her konaklamayı bulabilirsiniz. Benim kaldığım yer istasyon 3 tarafında uygun böyle fiyat performans oteli arkadaşlar. Hemen sahile böyle 2 dakika yürüme mesafesinde, biraz iç kısımda kalıyor. Gecelik 1900 peso ödüyorum. O da $32 tekabül ediyor arkadaşlar. Sahibi Alman bir amca. Gayet sıcakkanlı, yardımsever, hoş sohbet bir amca. Hatta bu videodan görüp gidenler olursa YouTube kanalımı biliyor, takip edeceğini söylemişti. Ona selamımı söylerse çok sevinirim. Sadece tek bir sıkıntısı var. İnterneti biraz kötü. Ne yazık ki interneti biraz kötü. Onun dışında yani ben rahat ediyorum. Öyle zaten çok fazla konforlu vesaire bir şey aramıyorum. Fiyat performans yeri olması önemli benim için. Daha uyguna da konaklayacak yerler vardı bu arada. Çok pahalı konaklama seçenekleri de var. Şu an mesela istasyon 1'e geldim. Burada bayağı pahalı oteller vesaireler de varmış. Dediğim gibi yani her bütçeye uygun konaklama burada mümkün. İşte tek sıkıntı Türkiye'den Filipinlere ulaşmak. Gerçekten birazcık maliyetli olabiliyor eğer böyle belli uygun dönemleri kaçırırsanız, denk getiremezseniz. Ama şöyle düşünün, yani Türkiye içerisinde de bir restorana gidiyorsun, artık dünya para ödüyorsun. Bir yerden bir yere uçağa biniyorsun, dünya para ödüyorsun. Şimdi onlarla kıyaslayınca dünyanın öteki ucuna geliyorsun. Filipinler gibi bir ülkeye geliyorsun. Burası gerçekten belli başlı noktalarıyla Palawan Adası olsun, Bohol olsun, Boracay olsun dünyada nam salmış.
turistlerin dikkatini çeken ve dünyanın dört bir yanından turist ağırlayan bir ülke ve adalar bütünü. O yüzden biraz da uyguna denk getirirseniz o uçak biletini, yani buraya gelmeye değer diye düşünüyorum. Şimdi yemek vesaire bir şey diyeceğim. Fiyatlardan da bahsedeceğim. Göreceksiniz. Yani şu sahile gelip kim tatil yapmak istemez? Şu manzarayı kim görmek istemez arkadaşlar? Şöyle etrafımı göstereyim tekrardan sizlere. Yosun mosun dinlemeyeceğim artık. Yeter ya. Vallahi canım atak etti. Hava çok sıcak. 2 gündür bayağı kapalı bir hava vardı. Bugün şansımıza bak, bulutlar diğer tarafta kalmış. Bugün şansımıza. Hello, how are you? You good? You from here? Yes. Do you like Boracay? Yes, of course. Do you think that this is the best place? Yes, of course. Bu arada sahil ücretsiz arkadaşlar. Yani dilediğiniz yerde, dilediğiniz gibi gönlünüzce yüzebilirsiniz. Yüz. Kimse bir şey demiyor. Güvenli mi bilmiyorum. Ben çantayı orada bıraktım. Eşyalar orada. Şu an bir noktada bakıyorum, göz kulak oluyorum. Biliyorsunuz kötü tecrübelerim var. Güvenlik konusunda bir şey diyemeyeceğim ama yani şu ana kadar bir şey duymadım. Şezlong gördüm belli noktalarda. Otellerin kendi şezlonglarıymış. Kendi otellerinin önüne şezlong koyuyorlar. Dışarıdan kimse kullanamıyormuş. Sadece müşteriler kullanabiliyormuş. Onun bilgisini de öğrendim. Hala müzik yapıyorlar orada. Acayip gürültü var yalnız ha. Gerçekten birazcık bu tarafa doğru kaçtım ki yani sizlerin de başı şişmesin. Gerçekten tamam, keyifli, eğlenceli, dans ediyorsun filan bilmem ne. Ama ve lakin bir süreden sonra bir baş ağrısı yapıyor yani, yalan değil. Bir de ellerinde kilise şeyleri gördüm, böyle belli başlı azizelerin heykelcikleri vardı. İşte kilise bannerları vardı, ne denir o, afişleri vardı. Büyük ihtimalle o İspanyol döneminden kalan, işte Latin Amerika'da da sıklıkla gördüğümüz o eğlence, festival kültürü buraya da gelmiş. Suyun maviliğine, güzelliğine bakar mısınız? Sevdim burayı. Gerçekten çok sevdim. Gezimize ufak bir yemek molası veriyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir manzaraya oturdum. Şu an siz parlaklıktan dolayı göremiyorsunuz. Güzel bir kafe buldum kendime. Manzaraya karşı bir öğle yemeği yiyeceğim. Manzaram bu şekilde arkadaşlar. Şöyle manzarayı göstereyim. Bir yandan da ne söylediğimi göstereyim. Kendime bir pizza söyledim arkadaşlar. Margarita pizza söyledim. Bunun fiyatı 440 peso. Yani 320 TL civarı bir şey yapması lazım. Onun yanına da limonata söyledim. Bu da 160 peso. Yani 115 TL civarı bir şey yapması lazım. Burada menü var arkadaşlar. Ben menünün fotoğrafını, videosunu koyacağım. Hatta birkaç tane daha farklı restoranın menüsünü çektim. Onları da koyacağım. Maksat fiyat bilgilendirmesi olsun. Buradaki fiyatlar nasılmış? Bunu görmüş oluruz. Kendi ülkemizdeki fiyatlarla kıyaslamış oluruz. Bizim ülkemizdeki tatil beldelerinde bu tarz bir manzarada nasıl yemek yersiniz? Kaç paraya yemek yersiniz? Bunların ufak bir kıyasını yapmış oluruz ve tabii buraya gelecekler için güzel bir bilgilendirme olur açıkçası. Ben şimdi şöyle bir menüyü elime aldım. Diğer restoranların menülerinin fiyatlarını da koyacağım. Orada bir fiyat yazıyor, tamam mı? O peso, buranın para birimi. Siz onu TL'ye kendiniz çevirin dostlar. Hangi yemeği merak ediyorsanız. Ama ben şöyle ortalama bir fiyat söyleyecek olursam, mesela pizza ya da hamburger tarzı bir şey yemek istediniz. Hemen sizlere fiyatları, ortalama fiyatı söylüyorum. Böyle 400 peso yani 300 TL ile 500 peso yani 360 TL arasına hamburger ya da pizza yiyebiliyorsunuz. Başlangıç yemekleri var. Onlar biraz daha uygun. Genellikle 180 TL civarına bir başlangıç yemeği. İşte ufak bir sandviç olur, taco tarzı şeyler olur, ufak böyle burrito tarzı şeyler olur. Bunları yiyebiliyorsunuz. Biraz daha böyle ana yemek menüsüne gittiğim zaman genelde böyle 600-700 yani 450 ile 500 TL arası, 600-700 peso, 450-500 TL arasına yemek yiyebiliyorsunuz. Tabii bu ortalama rakamlar. Siz daha pahalı restoranlarda bulup yemek yiyebilirsiniz. Konaklamada olduğu gibi bunun da bir sınırı yok. 50 dolarlık ben et tabağı da gördüm burada. O tamamen sizin tercihiniz. İçeceklere gelecek olursak, alkolsüz içecekler 160 pesodan başlıyor elimdeki menüde. O da işte 115 TL yapıyor benim içtiğim limonata. 250 pesoya kadar çıkıyor. Yani 180 TL'ye kadar çıkıyor arkadaşlar. Dışarıda 15 TL'ye aldığınız suyu bu restoranda 50 TL'ye alıyorsunuz. Dışarıda 50 TL'ye içtiğiniz birayı da bu restoranda 100 TL'ye, 120 TL'ye falan içiyorsunuz. Fiyatlar bu şekilde. Alkollü içeceklere baktığımda da genellikle böyle 120-130 TL, 100 TL, 150 TL gibi böyle kokteyller vesaireler görüyorum. Fiyatlar bu şekilde arkadaşlar. Şu pizzanın yerine bir lahmacun olacaktı var ya, ne güzel giderdi ya. Vallahi çok güzel giderdi. Arkadaşlar şimdi bir tane scuba diving dükkanına geldim. Buraya gelip de
Scuba diving yapanların sayısı oldukça fazla. Şimdi bu abiyle tanıştım. Fiyatları sormak istiyorum. How are you sir? Are you good? Good. Yeah, really good. You from here? Yeah, I'm from here. Like we start scuba diving for 2008, something like that. So you're a scuba diving master. I'm dive master. Can I ask some prices? For example, I didn't dive before. Yeah, so that's what we call discover scuba diving or introductory dive. That takes 3 hours. It's 2,000 peso. Include the pictures and video underwater. Buraya gelenler çok fazla aktivite de yapıyor arkadaşlar. Mesela şu an arkamda çok fazla çadır görüyorsunuz. Buralarda genellikle böyle tur tarzı şeyler satıyorlar. O scuba diving dükkanına bayağı bir gelip giden olmuştu. Bayağı bir turist gördüm orada. Başlangıç seviyesi işte 3 saatlik eğlence scuba diving'ini ne kadara? 1500 TL falan olması lazım. Öğretiyorlar. Basit olarak işte teknikleri gösteriyor. Hello. How are you? It's Burak Durgun from Turkey. Burak Durgun. You want to say something? Do you like Boracay? Yeah, I like it. You like? You from here? No, from Manila. I came from Manila. What channel? Burak Durgun. I can write. Burak Durgun. Burak Turdun. You can say I love you Turkey. I love you, Turkey. Let's take a picture there. Yeah, let's take a picture. Thank you. Thank you. Bye bye. Bir de burada selamlaşma yumruk şeklinde yumruk tokuşturuyorlar. İşte 3 saatlik basit bir eğitim vesaire 45 dakika suyun altında kalıyorsunuz. 1500 TL civarı bir şey. Yapılabilir bir şey aslında. Turistleri bayağı bir gördüm. Sabah işte alıyorlar, götürüyorlar vesaire. Gün içerisinde belki birkaç kere bu döngü devam ediyordur. Gelecek olanların bilgisine. Çok fazla tabii ki aktivite de var burada. Bunları da yapabilirsiniz ama şunu öğrendim ben. Bir aktiviteye katılacaksınız mutlaka birkaç farklı yere fiyat sormanız gerekiyormuş ve pazarlık yapmanız gerekiyormuş. Çünkü birazcık böyle fiyatları şişirebiliyorlarmış. Dikkat etmenizde fayda var. Her yerde olduğu gibi burada da bu kural geçerli arkadaşlar. Bu arada yemeğimi yedim, karnımı doyurdum. Gayet lezzetli bir pizzaydı, doyurucu bir pizzaydı. Manzaranın birazcık da keyfini çıkardım. Şöyle bir yandan sizlere buradaki kafe restoranları da göstermek istiyorum. Çok fazla çeşit var arkadaşlar. Dediğim gibi her bütçeye hitap eden fiyatlar görebiliyorsunuz burada. 50 dolarlık tabak da yiyebilirsiniz. 3 dolarlık, 2 dolarlık tabak da yiyebilirsiniz. Tamamen sizin keyfinize, bütçenize kalmış durumda. Sadece buranın yerel yemekleri değil, dünya mutfağı da var burada. O yüzden gönlünüz rahat olsun yani. Ola ki yolu buraya düşen oldu. Çeşit çeşit yemek bulabilir burada. Her türlü yemek konusunda rahat edersiniz yani. Karnınızı bir şekilde doyurursunuz. Damak tadınıza uygun yiyecek de bulabilirsiniz. Onun seçeneği de fazla. Bazı yerlerde böyle alışveriş yapabileceğiniz dükkanlar var. Hediyelik eşya satıyorlar. Buraya özgü işlemeler, el işlemeleri, çantalar vesaireler satıyorlar. Mayodur, bikinidir, tişörttür. Genellikle şu tarz çantaları çok gördüm. Alışveriş yapanlar bu çantalardan alıyor. Üzerinde Boracay yazan filan. Hediyelik eşya dükkanları var arkadaşlar. Bunları da bir yandan göstereyim sizlere. Sahilde bu bayrakları gördüğünüzde bilin ki bir tane can kurtaran var arkadaşlar. Ha bak mesela orada da can kurtaranın beklediği yer var. Ya da aralarda belli başlı yerlerde böyle dolanıyorlar, bekliyorlar. Yüzme bilmeyen biri varsa, zora düşen biri varsa hemen yardımına koşacak şekilde hazır. Birkaç tane böyle arkadaş gördüm ben. Bir tanesi oturuyor hatta yukarıda. Açıkçası ben burayı sevdim arkadaşlar. Böyle tatlı bir kalabalığı var. İnsanı rahatsız etmeyen bir kalabalığı var. Belli başlı noktalarda turistik bir yere gittiğinizde, popüler bir noktaya gittiğinizde insanı rahatsız ediyor o kalabalık. Ama burada sizi hiç rahatsız etmiyor. Kafanıza göre takılıyorsunuz. Ve bu kadar popüler olmasına rağmen bu fiyatlar gerçekten beni şaşırttı. Ben biraz daha pahalı bekliyordum açıkçası. Ama böylesine popüler bir lokasyonun, böylesine güzel bir lokasyonun birçok bütçeye uygun fiyatlar sunması ve sizi memnun etmesi bence önemli bir nokta. Yani Boracay'ı gerçekten benim gözümde biraz farklı noktaya koyacak olan o kısmı. Buraya gelince, fiyatları görünce ister istemez bir kıyaslama yapıyorum arkadaşlar. Ülkemizde böyle tatil yapabileceğimiz güzel lokasyonları aklıma getiriyorum ve diyorum ki ya ben burada tatil yapsam acaba kaç para harcardım? Bir yemeğe kaç para verirdim? İçeceğe kaç para verirdim? Otele kaç para öderdim? Ve bunların kalitesi nasıl olurdu? Ne kadar eğlenirdim? Bunları düşünüyorum ya da bir plaja gittiğimde o plaja girmek için ekstra bir ücret ödemek zorunda kalır mıydım? Bunların hepsini düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bunun kıyasını ister istemez bir yere gittiğiniz zaman yapıyorsunuz. Herkes yapıyor.
bunu ufak bir eleştiri olarak da söylemek istiyorum. Mesela arkadaki işletme buraya şezlongları koymuş, tamam mı? Ben dışarıdan biri olarak bu şezlongu kiralayamıyorum. Belki kiralayanlar da vardır ama birazcık araştırsak onu da buluruz. Ama burada benim denize girmemi engellemiyor bu işletme. Yani sahili kapatmamış. Kendine şahsi bir sahil yaratmamış. Diyor ki ben şezlongumu attım. Sen istediğin yerde eşyanı koy, denize gir. Baksana şu manzaraya mesela. Şöyle güzel bir manzara burada. Rahatlıkla herkes halk plajını kullanabiliyor. Bizde halk plajları ne durumda? Malumunuz yani her işletme kendine bir alan ayırmış. Halk denize girmek için kılı kırk yarıyor resmen. Fiyatlar malumunuz. Bir şey yiyorsunuz, binlerce lira para ödüyorsunuz. Tatile gidenleriniz vardır, yazsınlar, söylesinler. Tatile gidemeyen de birçok kesim var tabii bu arada. Bir tane kahve içiyorsunuz, çay içiyorsunuz, soğuk bir meşrubat içiyorsunuz. Dünya para ödüyorsunuz. Alkole girmiyorum zaten yani. Onlar zaten dünya para. Abi bir şey doğru düzgün yiyemiyorum. Artık kaliteler de düşmüş. İnsanların söylediklerini de okuyoruz, görüyoruz, konuşuyoruz arkadaşlarımızla. Yeri geliyor biz de gidiyoruz tatile, görüyoruz. Uçuk fiyatlar. Tamam çok güzel memleketimiz. Yani ben kendi güzide memleketimde, güzide sahilimde denize giremeyeceksem, tatil yapamayacaksam uygun fiyata bir yurttaş olarak ne anladım ben bu işten? Geliyor benim ülkemin keyfini, cebinde dolar olan, euro olan, sterlin olan birileri tadını çıkarıyor. İşte sana bana oteli çok pahalıya satıyor. Bir tane İngiliz tur şirketine o oteli 1/3 fiyatına gönderiyor. Bunlar da çıktı haberlere. Bunları da gördük yani. VPN kullanınca daha ucuza alıyorsun oteli. Gidince bu sefer diyorlar ki sen Türksün olmaz diyorlar. Oteli almıyorlar. Biz bunları da gördük. Şimdi böyle kurnazlıklar var. Bir de dünyanın öteki tarafına geliyorsun. Boracay diye bir yer var. Bir ada var. Dünyaca ünlü bir ada. Turist akıyor buraya. Gidiyorsun burada 300 liraya 400 liraya yemek yiyorsun. Karnını doyuruyorsun. 500 liraya karnını doyuruyorsun. 100-150 liraya 200 liraya kahveni içiyorsun. Soğuk meşrubatını içiyorsun. Yeri geliyor alkolünü içiyorsun vesaire. Şimdi bu fiyatları kıyasladığımız zaman diyorsun ki ya bir tek uçak bileti sana burada eksi yazıyor. Onu da belki erken alırsan, uygun fiyata bulursan dünyanın öteki ucunda Filipinler'de Boracay diye bir yerde şu güzel manzarada tatil yapmış oluyorsun. Ve bu sana bir artı katıyor. Gerçekten buradaki insanların kafası çok rahat. Çok ciddi anlamda eğleniyorlar, güzel vakit geçiriyorlar. Yani içinizden kim şurada tatil yapmak istemez arkadaşlar? Bakın tekrar söylüyorum. Ben hala dünya üzerindeki en güzel denize girilecek yerlerin Akdeniz ve Ege olduğunu düşünüyorum. Bak Karayipleri de gördüm, buraları da gördüm, birçok yer gördüm. Hala bizim denizimizin çok daha güzel olduğunu düşünüyorum. Ama ve lakin çok yazık ediyorlar. Gerçekten yazık ediyorlar yani. Bu eleştiriyi yapmak istiyorum. Bu üzüyor çünkü beni. Hello. Hello. How are you? I'm good. You from here? Yes. I'm from here. No, I'm from Manila. You're from Manila. Yeah. Do you like Boracay? Yes. This is my second time here. Second time here. And did you visit any other islands in Yeah, Philippines? I go to Siargao and also Palawan. Which one is better, Palawan or Boracay? Boracay, of course. Boracay. Yes. People says that Boracay is the best place for vacation in the world. Yeah, that's true. If you like to visit Boracay, just go there and you will feel like you are in the paradise like that. Do you think that here is cheap? Yes, the price here is very cheap, unlike in other beach in other country. Boracay is very cheap as price, so it's very safe to your money. Do you know something about Turkey? No, I have no idea in Turkey. idea about Turkey? Yeah. Okay. Can you give me some idea in Turkey? You can say teşekkür ederim means thank you. That's what? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yes, means thank you. What's mahaba? Hi. Okay, mahaba. Turkish, excuse me. Merhaba. Turkish mahaba. And what's your name? Irene. Eileen. So nice to meet you. Thank you. What's your name? Burak. Burak. Okay. Nice to meet you, Nice Eileen. to meet you. Bye bye. Take care. Filipinli bir dostumuza da sorduk. Gördünüz. Ucuz dedi burası için. Yani bence de ucuz. Gerçekten böyle bir lokasyon için ben ucuz derim buraya arkadaş. Ve biraz kalabalık var. Şöyle size etrafı da göstereyim bir yandan tekrardan. Belli noktalarda ben mesela çok kalabalıktan rahatsız olan biriyim. Ama burada kafasına göre takılıyor herkes, tamam mı? O yüzden çok da umursamıyorsunuz yani. Bunu da eklemek istiyorum. Bu konuda dürüst olacağım. Ama sakin bir döneminde gelirsen de güzel kafa dinlersin yani. Öyle bir yer. Burası Boracay'ın ana caddesi arkadaşlar. İç kısma girdim şu an. Burayla çok fazla işim yok benim açıkçası ama sizlere göstermek açısından şöyle iç kısma da girmek istedim. Ana cadde. Yani burada da oteller var, kafe, restoranlar var vesaire. Ama ve lakin burayla çok işiniz yok yani. Tamamen sahil bizim olayımız. Oranın tadını çıkaracağız. Eğlence bitmiş galiba, geri dönüyorlar. Yorgunluktan bitap düşenler, sıcaktan bayılanlar. Fena bir ortam vardı yalnız. Hello vlog. Hello.
Sakinliği görüyorsunuz değil mi? Neden? Çünkü burada yapacak hiçbir şey yok. Bir insan niye buraya gelsin? Özellikle bir turist niye buraya gelsin? Yereller bile sahilde şu an. Herkes sahilde. Buralar oldukça sakin. Bak burada tavukçu var. 330'a satıyor. Bütün tavuğu satıyor herhalde 330'a. Şöyle çevirme. Bütün tavuğun fiyatı 330 pesoymuş arkadaşlar. 240 TL civarı bir şey yapıyor olması lazım. Yani 5-5,5 dolar arası bir şey. Tekrar söylüyorum bakın Filipinler'de özellikle Boracay için tekrar söylüyorum. Her bütçeye uygun bir seçenek sunuyor. Karnınızı doyurmanız için, konaklamanız için, eğlenmeniz için. Sadece bunu nasıl bulmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Kovalamanız, araştırmanız gerekiyor. Bu arada şunu da göstermek, söylemek istiyorum. Bayağı bir eski yapı var. Harabe var, döküntü yapı var. Buranın en lüks otellerinin olduğu istasyon 1'de bile böyle döküntü olan yerler var arkadaşlar. Mesela benim kaldığım yer istasyon 3. Kaldığım otel 20-20 küsür senelik bir otel. Harbiden belli yani. Eski bir otel ama Alman amca her şeyi düşünmüş. Yani harbiden bu Alman disiplini denen şey çok farklı bir şey. Adam her detayı düşünüp bir otel yapmış. Sadece biraz eski ve interneti kötü. İnsanlar turizmden para kazanıyor. Ana gelir kaynakları turizm tahmin edebileceğiniz üzere. Bunlar da buranın taksileri. Bu tuktuklar da buranın taksileri. Fark ettiyseniz biraz daha büyük. Çok fazla kişi alabiliyor, valiz taşıyabiliyor. O tarzda yapmışlar. Ben de diyorum bu insan kalabalığı nereye gidiyor böyle? Buraya geliyorlarmış. Burada bir panayır var. Bak bir sürü yemek bir şey satıyorlar. Hello, how are you? Tatlı vesaire bir şeyler satıyorlar. Fiyatlar bu bak. Peso, 100 peso. 1,5 dolar civarı. 1,5-2 dolar civarı. Meyve vesaire var. Burada tavuk kızartması çok seviyorlar. Bayağı bir tavuk kızartması bulacaksınız buraya gelirseniz. Çeşitli deniz ürünleri var. Bak burada farklı kızartmalar da var. Hemen şu kardeşimizi geçelim. Patates kızartması çok seviyorlar. Yes, sir. Hello, how are you? Dynamite, chili dynamite. Balık yapıyor, et yapıyor, tavuk yapıyor. Mangalda cızbız. 2, 3, 4, 5000. Okay. Thank you so much. Thank you. Have a nice day. Arkadaşlar şimdi para değiştirdim. Belli başlı yerlerde döviz ofisleri var. Şöyle. Hello, how are you? Where are you from? South Korea. South Korea. Oh, I've been South Korea. It's a beautiful country. Belli başlı yerlerde böyle money change ifadesini görüyorsunuz ve kuru da yazıyorlar. Güzel olan o. Dolar değiştirdim ben. 1 doların karşılığında 58.2 peso veriyorlar. Kurumuz buymuş bugünün kuru. Birkaç tane farklı money change gördüm. Burası daha iyi kuru veriyordu. Rahat bir şekilde paranızı bozdurabilirsiniz. Ama tabii dikkat edin siz. O para verecek ya karşıdaki kişi. Siz tekrardan bir sayın. Bir yanlışlık olmasın, hata olmasın. Bir sıkıntı yaşamadım şimdiye kadar ama siz yine de eşeğinizi sağlam kaza bağlayın arkadaşlar. Manila'da para bozdururken şöyle bir olaya şahit olmuştum. Bir yere girdim, bayağı korunaklı bir yerdi. 2 tane form doldurdum para bozdururken. 2 tane form doldurdular bana. İmzalar attım, bilmem neler oldu, bir şeyler oldu. 3-4 tane imza attım falan. Herhalde bildiriyorlar. Hani bu turist geldi, şu amaçla para bozdurdu. Her şeyi yazıyorsunuz. O kadar detaylı bilgiler yazdırdılar ki bana. Her şeyi yazdım. İmzalar attım vesaire. Büyük ihtimalle bildiriyorlar hükümete, işte bakanlığa, bilmiyorum artık nereye bildiriyorlarsa. Öyle bir prosedür vardı. Burada direkt parayı verdim. Karşılığında bana pesoyu verdi, o kadar. Bitti. Birçok yerde kur fiyatları yazarken Japon yeni ve Kore wonu da yazıyor. Büyük ihtimalle Kore'den ve Japonya'dan çok fazla turist geliyor buraya. Hatta de var yani, restoranları da bayağı fazla. Kore restoranı, Japon restoranı. Diyelim ki sarmadı sizi buradaki Filipin yiyecekleri ya da belli başlı çeşit yiyecekler. O mutfakları da deneyebilirsiniz. Çok çeşit mutfak var, deneyebilirsiniz. Burada bir balık pazarı görüyoruz. İnceden balıkçılıkta devam ediyormuş burada. Yani o eski kültürü yaşatanlar da varmış. Dediğim gibi ana gelir kaynağı turizm. Ama inceden eski kültürü de yaşatanlar var. Yok değil, farklı işlerden para kazanan insanlar da var. Sahil ufak ufak kalabalıklaştı arkadaşlar. Bunun sebebi de gün batımı. Birazdan güzel bir gün batımı izleyeceğiz diye düşünüyorum. Çok az bulut var. O yüzden insanlar sahilde toplanmış durumda. Bir yandan davul sesleri de geliyor. İnceden müzik yaklaşıyor buraya doğru. Akşam yine bir şamata kopacaktır burada. Şu gördüğünüz yelkenlilerle gün batımını izlemeye gidiyorlar.
800 pesoya da bulabilirmişsiniz, 2000 pesoya da. Çok dikkatli olun. İnanılmaz bir fiyat skalası veriyorlarmış sizlere. Pazarlığınızı muhakkak yapın. Beni uyardılar bu konuda. Ben de sizleri uyarayım. Belki 800'den daha uyguna bile yapabilirsiniz yani şu mevzuyu. Şimdi gidiyorlar o ileri doğru, tamam mı? Orada bir yerde bekliyor. Gün batımını izliyorlar. Sonra geri geliyorlar. Böyle bir yarım saat 40 dakika kadar sürüyormuş. Bak ikisine 6000 çekti. İkisine 6000 çekti bak. Şu mevzu bak, biraz önce dedim daha. 6000 peso çekti 2 kişiye. Yani ne koparırsa yani, anladın mı? Fena bir gün batımı olmadı arkadaşlar ama benim en sevdiğim kısım geliyor şu an. Fark ettiyseniz burası kızıllaşmaya başladı. Kıpkızıl olacak gökyüzü. En çok o anı seviyorum. Gün batarken böyle gökyüzünün farklı tonlarını görüyoruz. Gerçekten çok ama çok hoş bir görüntü oluyor. Tabii ki burada insanlar boş durur mu? Durmaz. Niye sıralanıyorlar? Fotoğraf çekmek için, video çekmek için, sosyal medyada paylaşacaklar. Dün akşam çocuklar sahilde basketbol oynuyordu. Neden bu akşam o potaları dikmediler kumsala bilmiyorum ama bayağı böyle bildiğiniz pota dikmişlerdi sahile. Bu akşam niye onu yapmadılar bilmiyorum ama çok keyifliydi yani. Onları birazcık izledim dün gün batımında. Bayağı keyifliydi. Bu akşam katılmak isterdim onlara. Birazcık oynamak isterdim onlarla. Dostlar, bu videonun da sonuna geldim. Biraz önce 2 tane açık büfe restoranın önünden geçtim. Bir tanesi full et menü. Tabii bir sürü farklı bir şey de var yanında ama dana eti ana menü olarak hazırlanmış, konmuş. 700 liraydı. Açık büfe, istediğiniz kadar yiyorsunuz. Bir de onun böyle birkaç dükkan ilerisinde deniz ürünü, full deniz ürünü ana menü olarak onu belirlemişler. Tabii yine yanına farklı çeşitli şeyler yapıyorlar. O da ne kadardı? 900 liraydı. Açık büfe, istediğiniz kadar yiyorsunuz. 5 saat boyunca falan açık. Fiyatlar bu şekilde. Ada bu şekilde. Dilim döndüğünce aklıma gelen şeylerden bahsettim. Tabii ki de eksiği vardır. Onu da yorumlarda sorarsanız seve seve yanıtlarım arkadaşlar. Bu videoluk benden bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenirseniz, kanalıma abone olursanız ve bir tane emoji de olsa yorum atarsanız çok sevinirim. Bana desteğinizi bu şekilde iletmiş olursunuz. Görüşmek üzere diyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.